Merhabalar kanalıma ve yeni tarifime hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Sizlerle bugün gerçekten çıtır çıtır, çok lezzetli, dışı çıtır çıtır, içi sulu sulu, yumuşacık çıtır tavuklar hazırlayacağız. Ben tavukları biraz iri tuttum. Marketten aldığım gibi hazırladım. Birazcık tedirgin olmuştum acaba pişmedi mi diye ama gerçekten çok güzel piştiler. Hemen tarife geçiyoruz. Gerekli malzemelerimiz ilk olarak 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, gerekli baharatlarımız 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı köri ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekledikten sonra karışımımızı güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bütün detayları, tarifimin gerekli olan malzemelerini açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Lütfen oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Tarifimizi atlamadan izlerseniz eğer bütün püf noktaları anlatıyor olacağım. Püf noktalarını kaçırmamış olursunuz. Sonuç mükemmel bir sonuç olur. Bir diş de sarımsağımız vardı. Onu da şöyle rendeledikten sonra, ezdikten sonra karışımımızın içerisine ekliyorum ve karıştırıyorum. 1 su bardağı unumuz var. Unumuzu da sosumuzun içerisine aldıktan sonra güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Birazcık koyu bir sos oluyor arkadaşlar. İçerisinde topaklı un kalmayacak şekilde, güzel bir şekilde, homojen olacak şekilde çırpıyoruz. Kenarlarını güzel bir şekilde toparlayalım ve sosumuzu çırpalım, hazırlayalım. Kullanmış olduğum malzemeler yarım kilo tavuk için geçerli. Siz daha fazla tavuk kullanacaksanız lütfen malzeme miktarını 2 katına çıkarın. Hazırlamış olduğumuz sosumuzun içerisine tavuk parçalarımızı alıyoruz. Parmak bonfile kullandım arkadaşlar. Marketten aldığım gibi hemen içerisine ekledim. Ama onun öncesinde çatalla delikler açtım. Tavuk parçalarımıza mutlaka çatalla delikler açın. Kızarırken içerisinin de daha kolay bir şekilde pişmesini sağlıyoruz bu şekilde. Lütfen bu püf noktasını unutmayın. Unutursanız da çok bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum ama yine de tedbirli davranalım. Malzememiz ziyan olmasın. Güzel bir şekilde tavuklarımız, çıtır tavuklarımız hazır olsun. Gördüğünüz gibi bütün tavuk parçalarını sosumuza buladım. Zamanınız varsa mutlaka yarım saat, 1 saat, hatta 2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Buzdolabında bekletmeniz çok çok uygun olacaktır. Genişçe bir tabağımızı alıyoruz ve üzerine 2 su bardağı kadar galeta unumuzu ekliyoruz. Sosladığımız tavuklarımızı galeta unumuza bulayacağız ve kızartma öncesi son işlemi yapmış olacağız. Sizler isterseniz tavukları çok daha küçük bir şekilde doğrayabilirsiniz. Daha ince uzun parçalar yapabilirsiniz veya kare kare parçalar yapabilirsiniz. Önemli olan tavuklarımızın çok güzel soslanması ve hazırlanması. Bütün tavuk parçalarımızı galeta ununa buluyoruz. Galeta ununun içerisine hiçbir şey eklemedik. Bu tarifimi öğrenmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, destek amaçlı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hazırlamış olduğumuz tavuk parçalarını ocağa koymuş olduğum yeterli miktardaki yağa bir daldırdım. Ama ısınmamıştı, yağım kızmamıştı. O yüzden pişirmekten vazgeçtim ve biraz daha yağımın kızmasını bekledim. Şef cımbızımı yağın içerisine batırıp yağın kızgınlık derecesini ölçmeye çalıştım. Şef cımbızının ucunda kalan hamur parçaları cızırdamaya başladığı için yağın ısındığına karar verdim ve
tavuk parçalarının içerisine gördüğünüz gibi eklemeye başladım. Ocağımın altı kısık değil. En yüksek ısıda açık. Bu noktada sizler isterseniz bu kadar fazla doldurmayabilirsiniz arkadaşlarım. Tavukları yağın içerisine aldıktan sonra biraz kızarması için bekledim. Sonrasında şöyle bir alt üst ediyorum ve içinin de çok güzel bir şekilde pişmesini istiyorum. Misafirlerinize, çocuklarınıza, akşam yemeklerinize çok yakışacaktır. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evimize, hanemize nereden misafir olduğunuzu da sormak istiyorum. Ben sizlerin evine Samsun'dan misafir oluyorum. Aslen Orduluyum ama Samsun'da yaşıyorum. Tavuk parçalarımızı sürekli alt üst ederek kızartmaya devam ediyorum. Daha az tavuk parçası eklerseniz yağın içerisine kızartmanız çok daha kolay olacaktır. Ama bu şekilde fazla tavuk parçaları koyduğumuzda da yağın çok fazla yanmasına engel olmuş oluyoruz. Kızartma işlemimiz çok daha kısa bir sürede tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi tavuk parçalarım oldukça büyük ama çok güzel bir şekilde piştiler. Bakar mısınız? O kadar lezzetli oldu ki gerçekten dışı çıtır çıtır, içerisi de yumuşacıktı. Ve pişmeme gibi hiçbir şey olmadı. Oldukça da pratik bir akşam menüsü oldu benim için. Sürekli çeviriyorum arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Kızardığına emin olduğum zaman servis tabağıma alıyorum. Renginden de anlayacaksınız ne kadar güzel kızardığını. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Artık kızaran tavuklarımı tamamladım. Servis tabağıma diğer kalanları da alıyorum ve size artık doku testine geçiş yapıyorum. Gerçekten çok beğendim. Çok lezzetli olmuştu. Yumuşacık olmuştu. Yeliz'in Günlüğü Instagram sayfama da tarifi çektiğim için parçalamıştım. Çıtır çıtır, birbirine vurduğumda çıtır çıtır ses çıkıyor. Çok lezzetli oldu gerçekten. Eşimden ve oğlumdan tam not aldı. Hiç tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Ve sonuçları lütfen yazmayı unutmayın. Tariflerimi yapan güzel arkadaşlarım nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmına lütfen yazar mısınız? Çünkü birçok arkadaşım yorumlardan yola çıkacaktır. Çok teşekkür ederim hepinize. Sevgiler, selamlar.